Nasrettin Hoca ve Ceviz Ağacı. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda bir Nasrettin Hoca varmış. Hoca çokmuş ama Nasrettin gibisi de yokmuş. Derin bilgisi ve ince esprileriyle etrafında çok sevilen Nasrettin Hoca bir gün yollara düşmüş. Eşeğiyle tarlaların arasında toprak yolda yavaş yavaş gidiyormuş. Hoca bir işini halletmek için kasabaya gidecekmiş. Ama havanın sıcak olmasından dolayı tarlasındaki ceviz ağacının gölgesinde biraz dinlenmek istemiş. Eşeğini güzel gölgeli ve bol otlu bir yere bağlayan hoca ceviz ağacının gölgesine geçmiş, şöyle bir uzanıp dinlenmek istemiş. Bu sırada da etrafı izliyormuş. Birbirinden güzel, çeşit çeşit ürünlerin olduğu tarlaları bir bir seyrediyormuş Nasrettin Hoca. Birden gözüne kabak ilişmiş. Bakmış ki kabak yerde koca koca bal kabağı meyveleri tutmuş. Her biri kilolarca gelecek büyüklükte kabaklarmış bunlar. Sonra da gölgesinde oturduğu ceviz ağacına bakmış. Koskoca ceviz ağacındaki küçük küçük meyveleri görünce hoca kendi kendine düşünmüş. Sen koskoca bir ceviz ağacı ol da küçük küçük meyvelerin olsun demiş. Bir şu ceviz ağacının heybetine, bir de yerdeki kabağa bak. Kabak koca koca meyveler verirken bizim koskoca ceviz ağacı küçücük meyveler veriyor demiş. Nasrettin Hoca birazdan gölgenin serinliğinde tam uykuya dalacağı sırada kafasına pıt diye bir ceviz düşmüş. Hoca birden irkilivermiş ve az önce düşündüklerinin olmamasına çok sevinmiş. Koskoca ceviz ağacında koca koca kabaklar olsa ve hocanın başına düşseydi neler olabilirdi? Bunu düşünmek bile istememiş. Doğada güzel bir düzen var. İyisi mi bu düzene hiç karışmamak demiş Nasrettin Hoca. Sonra da eşeğine binmiş, kasabaya doğru yola koyulmuş. Bu masalımız da burada bitmiş. Nasrettin Hoca ve Doğuran Kazan. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda masal anlatan çokmuş. Bizim Hoca Nasrettin köyünde komşularıyla mutlu mesut yaşarmış. Günlerden bir gün hocaya büyük bir kazan lazım olmuş. Bunun üzerine de gidip komşusundan kazanı almış, pişireceğini pişirmiş, işini bitirip kazanı bir kenara koymuş. Ama kazanı komşusuna tekrar geri götürmemiş. Birkaç gün geçtikten sonra kazanın sahibi komşu gelip hocadan kazanını istemiş. Hoca da her zamanki tavrıyla komşusuna küçük bir kazan verip "Senin kazan doğurdu. Gözün aydın komşu" demiş. Komşunun gözü parlamış. Kazanın doğurduğunu duyunca mutluluktan uçacak olmuş. Sanırsın memleketin en zengin olmuş. Komşu küçük kazanı alıp gitmiş. Birkaç gün sonra bu komşuya büyük kazanı lazım olmuş. Küçük kazanlarla pişiremeyeceği kadar yemek pişirmesi gerekiyormuş. Komşu da dosdoğru hocaya gitmiş. Kapıyı çalıp hocadan kazanını istemiş. Hoca komşuyla hoşbeş ettikten sonra komşuya dönüp "Komşu, senin kazan öldü" demiş. Komşu çok şaşırmış. "Hoca, etme tutma, kazan nasıl ölür? Böyle bir şey olur mu?" demiş. Hoca da yine aynı tavırla "Kazanın doğurduğuna inanıyordun
Gözlerim parladı kazanın doğurdu dediğim zaman. Kazanı alıp gittin. Hiç sorgu sual etmedin. Kazan öldü dediğim zaman neden inanmıyorsun, niye itiraz ediyorsun demiş. Komşu bu söz üzerine hiçbir şey diyemeden hocanın evinden ayrılıp gitmiş. Masalımız da burada bitmiş. Komşu küçük kazanı aldığı için çok sevinip gitmeseydi büyük kazanından olmayacaktı. En başta yahu hoca kazan doğurmaz ki, ver benim kazanımı da gideyim deseydi kazanıyla şimdi istediği aşı bol bol pişirirdi. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri aza tamah etmeyenlere, biri de masalı anlatana. Nasrettin Hoca nerede? Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir Hoca Nasrettin varmış. Hoca günlerden bir gün işlerini halletmek için kasabaya gitmiş. Ve kasabada canı haşlama et çektiği için de gidip kasaptan 2 kilo kemikli et almış. Akşama hanıma güzel bir haşlama et yaptırayım da yiyeyim diye düşünmüş. Et aldıktan sonra da eşeğine binmiş ve köyün yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda küçük köyüne varmış. Evine ulaşıp eti hanımına vermiş ve ona, hanım bu eti akşama bir güzel haşla da yiyelim, midemiz bayram etsin biraz demiş. Bunu söyledikten sonra da hoca tarlaya gezmeye çıkmış. Tarladaki ürünleri merak ediyormuş. Tekrar eşeğine binmiş ve tarlasını gezmeye gitmiş. Tarlasını gezdikten sonra köyde birkaç komşusuyla biraz sohbet etmiş. Onlarla biraz keyifli zaman geçirmiş. Bu arada hoca evde yokken eve hanımın misafirleri gelmiş. Hocanın hanımı da eti haşlayıp hazırladığı için gelen misafirlere haşlama et ikram etmiş. Öyle olunca et bitmiş. Akşama doğru hoca köyde eş dostla konu komşuyla sohbet ettikten sonra evine dönmüş. Tabii eve dönünce de oturup afiyetle haşlama et yemeyi bekliyormuş. Hanımına, hanım getir şu bizim haşlama eti de bir güzel yiyeyim demiş. Ama hanımı eti kedi yedi demiş. Hoca şaşırmış, nasıl olur? Eti nasıl kediye kaptırırsın demiş. O sıra hoca bunu söylerken kedi yanından geçiyormuş. Kediyi can havliyle tutmuş. Kediyi şöyle bir kaldırıp, yahu bu kedi gelse 2 kilo gelir. Benim aldığım et zaten toru topu 2 kiloydu. Eğer et buysa kedi nerede, kedi buysa et nerede demiş. Hanımı bu söz üstüne boynunu bükmüş, hocaya bir şey diyememiş. Nasrettin Hoca bu duruma çok kızmış. Aslında etin gitmesine değil, hanımının doğruyu söylememesine kızıyormuş. Aklınızda olsun. Her zaman, her yerde doğru neyse onu söyleyin. Hanımı bu durumdan ders çıkarmıştır umarım. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri hocanın hanımına, biri masalı anlatana. Lütfen abone değilsen kanalıma abone ol.